böyle 2010'lara gideceğim. Oyunculuk yapıyorsun, popülersin. O gün düşünür müydün bugün bunları konuşacağını, böyle kitaplar yazacağını ve artık başka bir yerden başka bir şeyler anlatmaya başlayacağını? Düşünmezdim. Yani şöyle, hep yazıyordum ben. Kendim Evet, bildim bileli onu hep yazdım. biliyorum. İlk romanım da 2010 yılında yayınlandı Evet. benim. Ne? Bir dakika, bağlanma Bağlanma korkusu. korkusu. Ama o zaman da şey vardı, yani tamam hani bir hayalimi gerçekleştirdim. Yani sonra bir tane daha roman yazarım belki. Ama hani bu kadar diyordum. Sonrasında o okurla kurulan bağ, izleyiciyle de bir bağım var. Tabii. Ama okurla kurduğum bağ daha derin ve daha bireysel. Evet. Onun verdiği haz beni daha fazla bu yola sevk etti. Bir de çocukların doğumundan sonra artık tamamen eve kapandığım için tek zevk aldığım şey yazmak ve okumak. Neden eve kapandın çocuklar doğduktan sonra? Geç anne oldum. Geç anne olmanın getirdiği bir, yani 40 yaşında anne oldum ben. Her anlarına tanıklık etmek istedim. Sonrasında da yardım edenlerim azaldı. İşte annem vardı, yardımcılar vardı. Yani şehrin daha dışına taşınınca orada hele özellikle pandemi döneminde çok büyük sıkıntı yaşadım. Evet. Ve her şeyi kendi başıma yapmayı öğrendim. O dönem çok zor bir süreçti benim için. Ve böylece ister istemez kendimi tamamen bu yolun içinde buldum. Çok zaten sosyal medyanda da paylaşıyorsun, yani bu benim senin arkadaşın olduğun için bildiğim bir şey değil. Ama ekleyebilirim bu söyleyeceklerime. Bir kere çok disiplinli bir hayatın var. Yani Evet. sabahları çok erken kalkıyorsun. Evet, mecburum. Neden? Hafta içi çocuklardan önce kalkmam lazım. O yüzden 5'te kalkıyorum. Onlar da 5.30-5.40 gibi kalkıyorlar. Hafta sonları da yine çok erken kalkıyorum. Çünkü benim kendi kendime kalmam gerekiyor. O çocuklar kalktığı anda, işte Murat kalktığı anda evde bir koşturma başlıyor. Yani böyle bir rahat değilsin yani. Sürekli bir şey isteyen çocuklarım var. Onlara bir de mükemmelliyetçiyim. Evet. Dolayısıyla benim işte kahvemi içeceğim, meditasyonumu yapacağım, kendimle kalacağım, yazı yazacağım. Bütün bunlar için bana bir zaman gerekiyor. Onun için de erken kalkmam lazım. İnanılmaz bir şey. Tabii ki, yani daha önce de programda konuşmuştuk. Alman ekolü, Evet, askeri disiplin, yani bunların da mutlak bir etkisi vardır tabii. da Olmaz bana mı? yani desem 5'te kalk, ben 8, yani Ali ile arkadaşını sabahları okula bırakıyorum. Gerçekten hani 8'de kalkarsam yetişeceğim ya, 8'de kalkıyorum, yani 7:50 falan mümkün değil. Ve her seferinde böyle senin gibi şahane konuklarım gelip de sabah kalkıp meditasyon yapıyorum, kendimle baş başa kalıyorum dediğinde ben böyle Hollywood starı izler gibi hayranlıkla izleyip içimden böyle sesler çıkıyor. Ceyda, başarabilirsin. 7'de kalkıp 8'e kadar bunların hepsini kendine yapabilirsin. Yarım saat yürüyüşünü yapıp, meditasyonunu yapıp, güzel bir yeşil çay içip, sonra 8'de oğlunu kaldırabilirsin falan deyip böyle gaza geliyorum. Sonra eve bir gidiyorum. Ya 8'de kalkarız işte ya, çok da zorlama diye. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Mümkün Herkes değil. de böyle olmak zorunda değil. Yani kendini buna da zorlamak da Çok doğru değil. kıskanıyorum ya. Çünkü bazı insanlar da geceleri daha iyi, daha verimli çalışır. Yok ya, Mesela 10.30 tavuk gibi uykum geliyor. Benim hiç öyle bir durumum yok. Ben uykuma çok düşkün bir tipim. En az 8 saat uyumam lazım. Yok, beceremiyorum. benim mecburiyetim olmasa yapmam. Çünkü ben Hadi eğer sen bunu kesin yapmazsam, yaparsın. ya 7'de 7.30'da kalkarım. Yani eskiden öyleydim mesela. Evet. Ama ben bunu yapmadığım zaman sinirli oluyorum. Yani Ha, tahammülüm daha az oluyor. anladım. Çünkü kendime bir koşturma içine giriyorum, sanki böyle kurulmuş bir oyuncak gibi. Evet. O beni tüketiyor. Haklısın. Benim ona ihtiyacım var. Bu bir ihtiyaç. Yani ben kendimi iyi hissetmek için o saatte kalkmak zorundayım. Yani o zaman aralığını kimse yok. Kimse bana ilişmesin, kimse benden bir şey istemesin. Ben kalkayım, Evet ya. kendi kendime kalabileyim, yani en az bir saat gerekiyor bana. Öteki türlü iyi hissetmiyorum. O yüzden mecburum. Köpeklerim var, yürümem gerekiyor sabahları. Haklısın ama çok böyle Mecburum. Buna nesin? Mecburiyet. pozitif kıskançlık bu, gerçekten çok imreniyorum diyeyim, kıskanıyorum demeyeyim, imreniyorum. Birlikte çiçek almaya gittik bahçemize. Ne güzel gündü o ya. Evet ya, ne Bindik güzeldi. arabaya İstanbul dışına. Dedi ki seni çok güzel bir yere, yine gidelim. Gidelim Gittik. bahar geldi. Allah'ım, bu kadar mı çiçek bilir, ağaç bilir? Biz saatlerce kocaman bir Bütün bir günü seranın içinde, neredeyse. bütün bir gün oradaydık. Ve 25.000
hektar mıydı orası? Evet. Çok büyük bir yerdi. Bayağı büyüktü. Yürü yürü bitmedi Tabii. zaten. Yani bir kısmını yürüdük bütün gün. Senin aldığın ağaçlar, Ceyda Evet. bir ağaçlar aldı. Çok güzel. Duruyorlar. Bir tanesi şeydi, pembe balon gibi açan Ay bir evet, o ağaçtı o. sevmedi yerini. Sevmedi mi? Bulut ağacı Ha, bulut mıydı? ağacı. Evet. O Aynen. sevmedi ama demişti orada arkadaşımız. Yani sevmeme ihtimali var. Ben biraz soğuktayım ya. Olmadı. Çok denedim. Sardım, sarmaladım. Bak seninle ortak noktamız bu. Evet, Bahçe, botanik. seviyorum. Ama ben senin gibi, sen daha yani Ben evet bağlısın. Bağımlı demek yanlış olur. Daha tutkuyla bağlısın. bayılıyorum. Ben kaçırıyorum. Yani ben onları ektim, baktım. Bir tanesi küstü, çok üzüldüm. Duruyor diğerleri. Ama mesela çok ilgilenemiyorum artık. Ama ben eminim sen çok Ben her ilgileniyorsun. bahar benim en sevdiğim zaman. Gideceğim yine seni de Gelirim. götüreyim tamam. Biz seninle 2 ayrı program, bir de seninle sahafa gitmek istedim. Tamam anlaştık. Ne yapıyorsun sahaflara gidince? Geziyorum. Bol bol geziyorum, inceliyorum. Bütün bir günü ayırıyorum kendime. Of. İnceliye. Bazen böyle kitap satışları oluyor. Açık arttırma, eski eserler. Evet. Onlara katılıyorum. Çok çok keyifli oluyor. Bir Ve arkadaşım hiç daha var tahmin öyle. etmediğin eserler alabiliyorsun çok iyi fiyatlara. İlk baskılar çok kıymetli Evet, değil ilk mi? baskılar, çok eski eserler. Evet. Hiç piyasada olmayan kitaplar, artık bulamadığın kitaplar. Başak, programın sonuna gelirken sana şunu sormak istiyorum. Biliyorum çünkü sen hayatta her şeyi bir niyetle yapıyorsun. Her güne de bir niyetle başlıyorsun. Ve hani beni de aradığında mutlaka bir şey var orada, yani pozitif bir iyi gelme hali. Bence sen hayatının içinde her şeyi böyle yapıyorsun. Sadece kendine dair değil, ilişkilerinde de. Evet, kesinlikle. Ve gözlemleme biçiminde öyle. Yani beni diyelim, biliyorum ki sen takip ediyorsun, ben de seni takip ediyorum. Ama ben hani seni seviyorum ve iyi misin diye bakıyorum. Ne paylaşmış diye bakıyorum. Ama ben biliyorum ki mesela sen beni takip ederken bir niyetin var. Yani bir hayırlı bir niyetin var. Ve görmek istediklerin var hayatın içinde. Dolayısıyla da tabii ki her edebiyatçı kitabını bir niyetle yazıyor da seninkisinde başka bir biçim var gibi geliyor. Bu kitaba oturduğunda neydi senin güdün ve biz bunu okuduğumuzda ne vermek istedin? Bana ne anlatmak ve bana ne iz bırakmak istedin? Ben bütün bu kurguyu yaparken işte tarih, felsefe, psikoloji, tasavvuf hepsini bir araya getirirken tek bir motivasyon vardı aslında. Aynısını Nigahtar'ı yazarken de hissetmiştim. Biz kaderimizi değiştirebilir miyiz? Ve ne kadar değiştirebiliriz? Bu sorunun peşinden aslında giderek yazdım. Bütün buradaki bilimsel, çünkü bilimsel bir temeli de var günümüz hikayesinde. Hem o hem tasavvuf teknikleri hem psikoloji ekolleriyle aslında dönüp bizi hep aynı rutinin içinde tutan, kader zannettiğimiz o girdaptan nasıl kurtulacağımıza dair böyle küçük küçük ipuçları. Çünkü bu mümkün. Peki zor bir dönem geçirdin. Eş zamanlı ikimiz de anne babalarımızın sağlıklarıyla uğraştık biraz. Evet. O yüzden de çok konuşmamız geçti bununla ilgili. Burada bu anlattığın öğreti, bize anlatmak istediğin, bulduğun şeyler aslında altı dolu ve yani boş değil. Hani bilimsel dayanağı var, tarihsel dayanağı var. Senin süreçlerinde nasıl yardım ediyor sana? Her ne oluyorsa bir sebeple olduğunu biliyorum ve bir süre sonra o sebebi de görüyorum. Sana anlatmıştım Aynen, zaten. anlatmıştım. En kötü, en karanlık, en korkunç gelen durumların içinden bile geçerken hep şunu söylüyorum. Bunun bir sebebi var. Ve benim içimdeki hangi parça bu deneyimi yaratıyor? Çünkü boşuna olmuyor o deneyim. Ve bizim borçlarımızı da ödüyoruz. Yani bu hayattan getirdiğimiz borçlarımız var. Asırlar boyu bunu nasıl şu an tam izah edeceğim bilmiyorum ama Atalarımızdan evet, aynen başlayan öyle. bir borç. O borçların getirmiş olduğu yükler var ve sen bazı şeyleri de bu yüzden yaşıyorsun ama oradan da çıkış var. Hepsinden bir çıkış var. O yüzden böyle bakıyorum yaşadığım bütün zorluklara ve neticesinde o yoldan çıkıp giderken o zorluğu yaşadıktan sonra biraz teslimiyet gerekiyor bunun için. Neden olduğunu anlıyorum ve şükrediyorum. Yani hayat bana mutlaka onu gösteriyor. Aslında herkese gösteriyor ama
Sen Sen ne kadar görmeyi diliyorsun. farkındasın bunun? Aynen öyle. Ben iyi ki de onu yaşamışım diyorsun. Çünkü onun mutlaka bir bağlandığı nokta var. Hiçbir şey sebepsiz yere olmuyor. Her şey bir sebep sonuç ilişkisi içinde ama arada zaman olduğu için insanlar o sebeple yani o sonuçların sebeplerini göremiyorlar. Gül'ün açtığı gece tabii aslında Nigahtar'ı da okumanızı sevgiyle tavsiye ederim. Gül'ün açtığı geceden önce de okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten Başak'ın dediği gibi 600 sayfa 500 sayfa olduğuna bakmayın. Ben Nigahtar'ı 2 günde bitirdim. Ve Başak'a hayranlığım bir kat daha artmıştı. Çok Nigahtar'ı teşekkürler. bitirdiğimde. Evet, beni itiraf ediyorum çok şaşırtmıştın yani. Ve şimdi de gerçekten koşarak gidip başlayacağım. Nigahtar'ın devamı ama belki de sıfırdan Gül'ün açtığı geceyle başlarsınız hikaye. Sonra Nigahtar'ı okumak istersiniz. Hem içinize doğru bir yolculuk hem de şahane bir heyecan yolculuğu var. Şirin Hanım'ın hikayesi beni çok etkilemişti. Şimdi merak ediyorum. Eline emeğine sağlık, Çok yüreğine teşekkürler. sağlık. Canımsın benim. Fayda Çok sağladığın teşekkürler. için, yaşadığın her şeyi bize de aktarabildiğin için. Çünkü biz birey olarak gidip sahaflardan bu kitapları bulup araştırıp yani şu kitabı yazana kadar senin aldığın yolu ispat edemeyiz. Bu çok kıymetli bir paylaşım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız çünkü ben buradayım. Hoşça kalın.